Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir kete tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve kolay bir tarif. Ağızda dağılan yumuşacık bir lezzet. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kuru maya ekledikten sonra şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şekeri iyice erittikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun büyük bir kısmını ekliyorum. Daha sonra da üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra hamurumuz toparlandıkça elle yoğurma işlemine geçeceğim. Kalan unun tamamını da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamuru iyice toparladıktan sonra artık spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurun kıvamını ayarlamak için bir miktar daha un ekledim ve 1-2 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel keteleriniz olur. Bu tarif için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru güzelce yoğurdum. Tamamen pürüzsüz bir dokuya sahip oldu. Şöyle hemen sizlere kıvamını gösteriyorum. Yumuşak güzel bir kıvamı var. Hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum ve üzerini kapatıp 40 dakika dinlendiriyorum. Hamurumuz kenarda dinlenirken ketenin arasına koyacağımız unlu karışımını hazırlıyorum. Tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra yağ eriyene kadar karıştırıyorum. Yağı tamamen erittikten sonra üzerine 2 su bardağı un ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Unu helva gibi kokusu gidene kadar şöyle 1-2 dakika boyunca karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Unu 1-2 dakika boyunca kavurdum. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldiyse hazır demektir. Tavanın altını kapatmadan önce yarım çay bardağı dövülmüş ceviz ve 3 yemek kaşığı şeker ekleyip karıştırıyorum. Şekeri ve cevizi de bu şekilde bir 15-20 saniye kadar kavuruyorum. Ve artık ketemizin iç harcı hazır. Hemen ocaktan alıyorum. Ve tamamen soğuması için ayrı bir kabın içerisine boşaltıyorum. Ketemizin iç harcını ayrı bir kaba aldım ve kenara alıyorum. Bu arada hamurumuz da 40-45 dakika kadar dinlendi. Hamur paleti yardımıyla öncelikle havasını alıyorum. Bu aşamamız çok önemli. Hamurumuzdan maya tadı gelmemesi için havasını mutlaka alalım. Hamuru toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Hamuru masanın üzerinde şöyle bir toparladıktan sonra rulo haline getiriyorum. Ve hamurumu 9 eşit parçaya ayırıyorum. Daha sonra da ayırmış olduğum parçaları elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Toplamda bu tariften 9 tane kete elde edeceğim. Hamurların tamamını beze haline getirdim. Dinlenmesi için tabağın üzerine alacağım. Tabağa un serptikten sonra hazırlamış olduğum bezeleri üzerine diziyorum. Aralıklı olarak dizelim ki mayalanacağı için birbirine yapışmasın. Bezelerin üzerini kapatıyorum ve oda ısısında 15-20 dakika daha dinlendiriyorum. 15-20 dakika dinlendirmiş olduğum bezeleri artık açma işlemine geçiyorum. Altına ve üstüne un serptikten sonra hamurumu açmaya başlıyorum.
Hamuru açarken sadece kenar kısımlarına bastırıyorum. Hamuru küçük yuvarlak çay tepsisi ebatında açtım. Bu ebat çok ideal oluyor. Hamurun üzerini ve ara katlarını yağlamak için 120 gram eritilmiş tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve hamurun üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Hamurun her tarafına dikkatli bir şekilde sürelim ki katlarımız güzelce ayrılsın. Hamurun her tarafını yağladıktan sonra hazırlamış olduğum iç harcından her tarafına gezdiriyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ketemizin iç harcını serpiştirdikten sonra uç kısmını katlıyorum ve oklava yerleştirip rulo halinde sarıyorum ve hamuru dikkatli bir şekilde büzüştürüp oklavadan çıkarıyorum. Uç kısımlarını birbirine geçiriyorum ki iç harcımızda herhangi bir akma olmasın. Ve ilk ketemizi hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Kalan hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Eğer tereyağınız yoksa bu tarifi sadece sıvı yağla da yapabilirsiniz. Son keteyi de sizlere şöyle yakından hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Daha güzel şekil alması için hem üstünden hem altından katlayarak oklavaya sarıyorum. Ve son ketemi de hazırladım. Tepsiye yerleştirdim. Ketelerimizin dinlenmesi için üzerlerini kapatıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi ketelerimiz yarım saat dinlendi. Çok güzel şekilde kabardılar. Üzerleri için 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. Ketelerin her tarafına gelecek şekilde dikkatli bir şekilde sürüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ketelerin kabarıklığını söndürmeden hafif hareketlerle yumurtayı sürmeniz. Ketelerimiz artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Ketelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde nar gibi kızarmışlar. Ketelerim ılıdıktan sonra hemen sunum tabağıma alıyorum. Ketelerim hazır. Şöyle sizlere hemen bir tane alıp yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dokunduğum anda dağılan harika bir yapısı var. İnanılmaz lezzetli ve yumuşacık bir kete oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok fazla uğraş gerektirmeyen, kolaylıkla yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif oldu. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.